Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere mevsimlik bayan örgülerinde ve özellikle etol şal yapımında kullanabileceğiniz dantel görünümünde bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim 6 ilmekle yapılıyor. 6, 12, 18 şeklinde 6 ilmeğin katlarını ayarlamalısınız. En son bir tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 19 ilmekle örgüme başlıyorum. Örgümün yapımında ince angora bir ip kullanıyorum ve 3 numaralı şişeli örüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz. Tekrar arada bir ilmek doluyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp dördüncü ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek dolayıp beşinci ilmeğimi düz ördüm. 5 tane örmüş olduğum düz ilmeğin arasında birer tane ilmek doluyorum. Tekrar bir ilmek doladım. 6. ilmeğimi ters ördüm. İkinci modele başlıyorum. 1 2 3 4 5 arasında doladığım birer tane ilmekle birlikte 5 ilmeği düz ördüm. Bir ilmek artırıyorum. 6. ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde modelimizi ön yüzde önce kuruyoruz. Beş ilmeğimizi düz örüyoruz. 6. ilmeğimizi ters. Şimdi tekrar örgümün arka yüzüne geçtim. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. 1 2 3 4 5 tane olan ters ilmeğimin boyunu uzatıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Bu 5 ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Sonrasında arada bir tane ters ördüğüm 6. ilmeğe geldiğim zaman ipimi ön tarafa aldım. Bu ilmeğin bir alt sırasına giriyorum arka taraftan. Buradan bir tane ilmek alıyorum. Biraz ilmeklerinizi uzun tutun. İpimi arkaya alıyorum. Aynı yerden 2 ipimi ön tarafa alıyorum. Aynı yuvadan 3 ipimi arkaya alıyorum. 4 ipimi ön tarafa alıyorum. 5 tane yeni ilmek çıkarttım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi bırakıyorum. Daha sonra tekrar arasındaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak 5 tane olan ters ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Ve bu ilmekleri ters örerek bir defada topluyorum. 5 ilmeğimizi topladıktan sonra ipimi ön tarafa alıyorum. Bir sonraki ilmeğin içine değil bir alt sırasına giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Aynı yuvadan ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Üçüncü ilmek. Dördüncü ilmek. Ve beşinci ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimin kendisini bırakıyorum. 1 2 3 4 5 tane olan ters ilmeğimi boyunu uzattım ve bu 5 ilmeği birlikte ters örerek topladım. Kenar ilmeği ile ilk modelimi bitiriyorum. Bu şekilde her model 2 sıradan oluşuyor. Bir sonraki sırada ön tarafa geçtiğimiz zaman modeli diğer tarafa kaydırmış oluyoruz. Hemen kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu 5 tane ilmeği toplayarak teke düşürdüğümüz ilmeği bu defa ters olarak örüyoruz. Bir ilmek doluyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örüyorum. Ve 5. düz ilmeğimi arada birer tane dolayarak düz örüyorum. Tekrar arada bir ilmek doladım. Bu 5 ilmeği topladığım tek ilmeğimi
ters örüyorum. Bir taneden çıkartmış olduğumuz bu 5 ilmeği düz örüyoruz ama aralarda her defasında bir tane ilmek doluyoruz. Sonraki 6. ilmeğimizi ters örüyoruz. Örgümün tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada düz ilmeğim var. Bu düz ilmeği önce ipimi ön tarafa alarak bir defa örüyorum. İpimi arkaya alarak ikinci defa örüyorum. İpimi ön tarafa alarak üçüncü defa, 4 ve 5 defa şeklinde örüyorum. İlmeğimin kendisini serbest bırakıyorum. Bundan sonraki doladığım ilmekleri serbest bırakarak 5 tane olan ters ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Ve bu 5 ilmeği ters örerek bir defa da topluyorum. Sonraki düz ilmeğime gelince ipimi ön tarafa ve arka tarafa geçirerek her defasında aynı yuvadan tam 5 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimin kendisini bırakıyorum. Doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. İlmeklerimin boyunu uzatıyorum. Ve 5 tane olan bu ilmekleri ters örerek bir defa da topluyorum. Sonraki düz ilmeğimin içerisinden 5 tane yeni ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğimi bırakarak arka yüzden modelimi tamamlamış oluyorum. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak örgümü ilerletiyorum. 3 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Angora iplerle oldukça zarif duran bir model. Kullandığınız şiş kalınlığı arttıkça bu aradaki ajur görünümü daha büyük olacaktır. Daha dantel hissi verecektir. Burası da örgümüzün arka yüzü. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.